Penguin'in açılış sahneleri, Gotham'ın kasvetli bir tablosunu çiziyor. Şehrin gözü pek koruyucusu Batman artık yok. Onun yokluğunda, şehirde bir kanunsuzluk ve umutsuzluk havası hakim olmuş. Bir zamanlar heybetli silüeti, şimdi baskıcı hissedilen gökdelenler, suçun kol gezdiği sokaklara uzun gölgeler düşürüyor. Umut sembolü Batman'ın yokluğu, karanlığın hızla doldurduğu bir boşluk bırakmış. Sokaklar daha kirli, binalar daha bakımsız. Sanki şehrin kendisi koruyucusunun kaybına yas tutuyor. Bir zamanlar Gotham'da atan canlı enerjinin yerini korku ve belirsizlik akımı almış. Şehir, kahramanlar olmadan kendini savunmak zorunda bırakılmış, terk edilmiş hissettiriyor. Dizi, Gotham'ın seçkinleriyle yoksul alt sınıfı arasındaki çarpıcı zıtlığı hemen gözler önüne seriyor. Şehir, zenginlerin ve fakirlerin dünyaları arasındaki uçurumu dramatik bir şekilde sergiliyor. Zenginler, aşağıdaki kaostan korunaklı, gösterişli gökdelenlerde yaşıyor. Onlar için hayat, lüks ve konfor içinde geçiyor. Onların dünyası, sokaklardaki acılardan habersiz, savurgan partiler ve umursamaz bir zevk düşkünlüğünden ibaret. Her gün, yeni bir eğlence, yeni bir gösteriş fırsatı. Gotham'ın çöküşünün gerçekliğinden kopuklar, kendi ayrıcalık baloncuklarında var olmaktan memnunlar. Şehrin geri kalanının çektiği sıkıntılar, onların gündeminde bile değil. Buna karşılık, yoksullar harap olmuş mahallelerde hayatta kalmak için mücadele ediyor. Her gün yaşamlarını sürdürebilmek için yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Sokaklar çukurlarla dolu, binalar yıkılıyor ve şiddet tehdidi her zaman mevcut. Bu ortamda yaşamak, sürekli bir tehlike ve belirsizlik içinde olmak demek. Onlar, Batman'ın yokluğunu en derinden hissedenler, şehrin kanunsuzluğunda bir koruyucu olmadan yol almaya çalışanlar. Batman'ın adaletini ve korumasını arayanlar, şimdi kendi başlarının çaresine bakmak zorunda. Bu sert bölünme, Gotham'ı her zaman rahatsız eden ve şimdi iktidar boşluğuyla daha da kötüleşen sosyal eşitsizlikleri vurguluyor. Şehir, zengin ve fakir arasındaki bu derin uçurumla başa çıkmak zorunda. Bir zamanlar Penguin olarak bilinen Oswald Cobblepot'u bir geçiş döneminde buluyoruz. Artık hatırladığımız gösterişli, eksantrik gangster değil. Batman'ın ortadan kaybolmasından bu yana geçen yıllar onu sertleştirmiş. Tavırları artık daha soğuk ve daha hesaplı. Eski sakarlığına tezat oluşturan sessiz bir otoriteyle hareket ediyor. Gotham'ı saran kaosun içinde bir fırsat görüyor. Geleneksel güç yapıları zayıflamışken boşluğu doldurmayı hedefliyor. Hırsı, meşruiyet arzusu ve kriminal geçmişinden daha fazlasına duyduğu özlemle besleniyor. Artık sıradan bir yeraltı figürü olmaktan memnun değil, gerçek güç ve kontrol arzuluyor. Bölüm, Oz'un yeni edindiği bölgeyi incelerken, Dolly Parton'ın ikonik 9 to 5 şarkısıyla sona eriyor. Bu görünüşte uyumsuz seçim, bir deha dokunuşu. Günlük sıkıntıları ve daha iyi bir yaşam arzusunu anlatan bir işçi sınıfı marşı olan şarkı, Oz'un suç imparatorluğuyla yan yana getirildiğinde yeni bir anlam kazanıyor. Sosyal konumu veya seçilen meslek ne olursa olsun, hırsın evrenselliğini vurguluyor. Oz, tıpkı şarkının kahramanları gibi, acımasız ve genellikle ahlaki açıdan belirsiz yollarla da olsa, daha iyi bir yaşam için çabalıyor. Şarkı, Gotham'ın en karanlık köşelerinde bile, umudun ve özlemin yeşerebileceğinin bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bu, sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda bir hayatta kalma ve başarı hikayesi. Oz'un hikayesi, Gotham'ın karanlık sokaklarında bile, azim ve kararlılıkla daha iyi bir yaşam arayışının mümkün olduğunu gösteriyor. 5. Bölüm, Gilda. Sadece bir filmden daha fazlası Oz'un iç çatışmasının bir yansıması. Klasik film Gilda'nın tekrar eden motifi, sadece üstçü bir seçimden daha fazlası. Bu film, karakterlerin derinliklerine inerek, izleyiciyi Oz'un karmaşık ruh haline götürüyor. İhanet, aşk ve kefaret temalarıyla film, Oz'un kendi iç mücadelelerini yansıtıyor. Her sahne, onun içsel çatışmalarını ve duygusal karmaşasını gözler önüne seriyor. Kendini, iki dünya arasında sıkışmış, kabul ve sevgi özlemi çeken bir karakter olan Gilda'da görüyor. Gilda'nın yaşadığı her an, Oz'un kendi hayatındaki benzerlikleri ortaya koyuyor.
Gilda ve sevgilisinin sonsuza dek birbirinden uzaklaşmasıyla filmin trajik sonu Oz'un kendi iktidar arayışının potansiyel tuzaklarını ön plana çıkarıyor. Bu ayrılık, onun hayatındaki kayıpları ve pişmanlıkları simgeliyor. Dünyadaki tüm güce sahip olsa bile, bazı yaraların asla tam olarak iyileşmediğini ve bazı kayıpların asla telafi edilemeyeceğini hatırlatan uyarıcı bir hikaye görevi görüyor. Bu film, Oz'a hayatın gerçeklerini ve duygusal derinliklerini hatırlatıyor. 6. Bölüm, Gizemli Sofia Falcone, Gotham'ın gölgelerine geri dönen bir miras. Kötü şöhretli Carmine Falcone'nin kızı Sofia Falcone'nin tanıtımı, anlatıya güçlü bir entrika dozu enjekte ediyor. Gotham'a gelişi gizemle örtülü, niyetleri belirsiz. Hem güç hem de şiddetle yoğrulmuş ailesinin mirasının yükünü taşıyor. Varlığı, geçmişin Gotham'da asla gerçekten ölmediğinin bir hatırlatıcısı. Oyalanıyor, şimdiki zamanın üzerine uzun gölgeler düşürüyor. Oz ile olan etkileşimleri gerilim yüklü ve şüphesiz dizinin seyrini şekillendirecek karmaşık bir dinamiğe işaret ediyor. O bir müttefik mi, yoksa bir düşman mı? Bunu zaman gösterecek. 7. Bölüm, Victor Aguilar, Gotham'ın unutulmuşlarının ve Oz'un vicdanının bir aynası. Gotham'ın yeraltı dünyasında hayatta kalmak için mücadele eden genç bir adam olan Victor Aguilar, şehrin kaosa sürüklenmesinin insani bedeline dair sürekli bir hatırlatıcı görevi görüyor. Zenginlerin ve güçlülerin unuttuğu, onları terk eden bir şehirde geçinmek için mücadele eden sayısız vatandaşı temsil ediyor. Hikayesi, Gotham'ı rahatsız eden daha büyük toplumsal sorunların bir mikrokozmosu. Kaderi Oz'unki ile iç içe geçmiş durumda ve eski Penguin'i eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye zorluyor. Victor, Oz için ahlaki bir pusula, hırsının çatışmasında yakalanan insanların sürekli bir hatırlatıcısı haline geliyor. 8. Bölüm, İktidar Boşlukları ve Kanlı Hırslar, sahne hazırlandı. Penguin'in ilk bölümü, güç, ihanet ve kefaretin sürükleyici bir öyküsü için ustaca zemin hazırlıyor. Batman gitmişken, Gotham ele geçirilmeye hazır ve bir dizi oyuncu kontrol için yarışıyor. Yeni keşfettiği hırsı ve acımasız pragmatizmiyle Oz, şehrin ruhuna oynamaya hazırlanıyor. Sahne, Gotham'ın ve sakinlerinin kaderini belirleyecek bir titanlar çatışması, bir savaş için hazırlandı. İttifaklar kurulacak ve bozulacak, kan dökülecek ve iyilik ile kötülük arasındaki çizgi tanınmayacak şekilde bulanıklaşacak. 9. Bölüm, Penguin'in yolculuğu, kayıp ve hırsla beslenen bir dönüşüm. Penguin, sadece bir gangster hikayesinden daha fazlası olmayı vaat ediyor. Kayıpla dönüşen ve daha fazlası için bir açlıkla yönlendirilen bir adamın karakter çalışması. Oz'un yolculuğu, onu içindeki karanlıkla ve eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeye zorlayan bir kendini keşfetme yolculuğu olacak. Dizi, karakterinin karmaşıklıklarını araştıracak, hırsının ardındaki motivasyonları ve onu rahatsız etmeye devam eden duygusal yaraları keşfedecek. Bu, onu muhtemelen karanlık bir yola götürecek bir yolculuk, ancak aynı zamanda kurtuluş bakışları da sunabilecek bir yolculuk. 10. Bölüm, nefesini tutan bir şehir, Gotham ve yeni efendisi için sırada ne var? Bölüm karardığında, bir beklenti ve huzursuzluk duygusuyla baş başa kalıyoruz. Gotham bir değişim halinde, geleceği belirsiz. Penguin iddiasını ortaya koydu, ancak şehir için savaş daha yeni başladı. Soru şu, Oz nasıl bir hükümdar olacak ve Gotham onun yönetimi altında ne olacak? Dizi, uçurumun eşiğindeki bir şehirde güç, hırs ve kontrol mücadelesinin heyecan verici bir keşfi olmayı vaat ediyor. Kesin olan bir şey var, Gotham asla eskisi gibi olmayacak.